Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel pırıltılı bir çanta yapacağız. O kadar güzel bir oldu ki, yani formu, duruşu, büyüklüğü, her şeyi son derece ideal. Bakar mısınız? Yani bayıldım, bayıldım, bayıldım. Renk çok güzel. Yani bakır rengi bir çanta yaptım ama ya bu ipin her rengi çok güzel. Onu rahatlıkla söyleyebilirim size. Bakın, kullandığım ip bu şekilde kendinden içinden simli böyle bir ip, yumuşacık bir ip. Yani normal bir pamuk makrome örer gibi örüyorsunuz. Örümü o konuda çok gerçekten güzel ve o şu kendinden sim detayı çok güzel bir görüntü kazandırıyor çantanıza. Metalik ipler gibi de elinizi yormuyor örerken. Şöyle hemen söylemek istiyorum. Bunu koyayım kenara. Bakın, ipimiz buydu ve bu ipten toplamda, bakın ne kadar yumuşacık görüyorsunuz. Normal. Yani böyle şöyle söyleyeyim size, polyester makromeler falan var ya, onlar bunun yanında o çok sert kalır, yani o kadar yumuşak bir ip. Şimdi bu iple toplamda 260 gram kullandım. Yani 200 gram bir bobin bitirdikten sonra ikinci bobinden 60 gram kullandım. 260 gram gidiyor bu çantamıza. 3,5 milimetrelik de tığ kullandım bu çantada. Görüyorsunuz, herhangi bir şekilde ben astarlamasını yapmadım bu çantanın. İhtiyaca göre astar dilenirse astar yapabilirim. Yani astarını hazırladım ama dikmedim. Videoyu da sizler için geciktirmek istemedim. Ama biliyorsunuz, her zamanki gibi astarlama videosu açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Oradan astarlama videosuna ulaşabilirsiniz diyorum. Şimdi bu çantamızın hemen en boy ölçülerini söylemek istiyorum size. Bakın, şu kapalı haliyle bir söyleyeyim size. Kapalı olarak ne kadar? Şöyle durduğunda 20 santim bir yüksekliği. Bakın, 25 santimde bir genişliği var. Yani şöyle önden baktığınızda çanta size ne kadar görünecek derseniz 20'ye 25'lik bir çanta gibi görünüyor. Ama bir açık haline bakalım. Tabii ki de açık halinde ölçüler değişiyor. Tüm aparatların yapımı, hepsinin detayları videonun içinde mevcut. Yani büzme sapından tutun askısına kadar, sıkıştırmasına kadar hepsi çantamızın içinde var. Şu şekilde. Şimdi açık haliyle ölçüyorum size. Evet, 30 santim enimiz var. 30. Şöyle tabandan itibaren ölçecek olursak taban hizamıza bir bakayım hemen. Evet, 21 santimde bir boyumuz var. 30'a 21'lik bir çanta hazırlıyoruz. Sonrasında bakın, böyle yaptığınızda nasıl göründüğünü görüyorsunuz. Bu çanta aynı zamanda 20 santim burs için çok uygun bir çantadır. Yani dilerseniz bu çantayı 20 santimlik bursa takabilirsiniz. Aslında ben de başlangıçta burs için başlamıştım bu çantaya. Şimdi videoda da bursu göreceksiniz. Burs için burslu çanta yapmayı planlamıştım. Sonrasında çantanın ağız kısmına geldiğimde şöyle bir katladığımda çok hoşuma gitti. Şu görüntü daha çok hoşuma gitti. Dedim, burslu çantayı hep yapıyoruz. Bu da böyle olsun, değişik olsun diye. O yüzden buna çevirdim. Bu konuda da hani şimdiden söylemiş olayım. Videonun bazı yerlerinde burs geçebilir. Kafanız karışmasın. Ama tekrar söylüyorum. 20 santimlik burs için tam ölçüdür. Direkt bunu burslu çantada yapabilirsiniz diyorum. Bakar mısınız güzelliğine? Bu çantanın en önemli özelliklerinden bir tanesi de sapı. Şimdi bakın, öyle bir sap ki bu. Şöyle yaptığınızda bakın, upuzun bir sapınız var. Yani çapraz takma uygun. İstediğinizde ise bakın, hemen tek bir hareketle çantanızı normal kısa sapa dönüştürebiliyorsunuz. Bakın şöyle dönüşüyor.
Hakikaten son derece kullanışlı, göz dolduran çok şık bir çanta yaptık. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve bu çantayı benimle örmeye başlarsınız diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımdan ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz. Dilerseniz hemen başlayalım çantamıza. Instagram'a da hepinizi bekliyorum. Her yerde ismim Arya Lara Tasarım. Haydi hemen başlayalım. Şu şekilde 200 gramlık metalik bakır rengi bir ipim var. Alt teması siyah, siyah üzerine bakır simli bir ip bu. Şu şekilde ben tabanını önceden hazırladım. Kaça kaçlık bir taban yaptım hemen söylemek istiyorum. Şöyle 21 santime 10 santimlik bir taban yaptım ve hemen bakalım kaç sıra örmüşüm sayalım. 3, 6, 9, 10. 10 sıradan oluşan bir taban. Tığ olarak 3,5 milimetrelik tığ kullanıyorum bu çantada. Şimdi son köşeyi de bakın, köşelerde biliyorsunuz 3 tane yapıyorduk. Son köşeye geldim. Yine burada da 3 tane arttırmamı yapıyorum. Buradan sonra artık normal yanına geçiyorum. Sık iğne yaparak devam ediyorum. Nasıl yapıyorduk sık iğnelerimizi güzel olması için? Tığımızdaki ilmek her zaman sıkı. Battığımız yere bakın batıyoruz. İpimi çektim. Bakın şu değil. Şu baş parmak yok. Baş parmağımızı kullanmıyoruz. Tığımızla batıyorum. Çekiyorum. Batıyorum. Çekiyorum. Yani şunu çıkartırken kullanabiliriz baş parmağımızı desteklemek için. Ama tığımızdan bakın, ilmeğin içinden geçirirken sadece tığımızın başını bu şekilde döndürüyoruz. Bu şekilde çok daha düzgün sık iğneler elde edebilirsiniz. Tepe ilmeğiniz gevşemez. Tepeniz gevşemediği için sık iğneleriniz son derece düzgün gider. Özellikle bu bana en fazla gelen sorulardan bir tanesi, bizim sık iğnelerimiz çok kayıyor, sizinkiler nasıl üst üste denk geliyor diye. Aslında bir şey yapmıyorum. Bakın, tepe ilmeklerimin sıkı olması zaten doğal olarak bunu sağlıyor. Eğer tepe ilmekleriniz genişse çok daha fazla, her örgüde illaki kayma olur. Çünkü tepesine batıyoruz ama aslında tepe dediğimiz yer hafif ilmeğin sağı. O yüzden sağa doğru bir kayma yaşanabilir. Bu normaldir. Ama tepe ilmeğiniz eğer gevşek olursa o zaman bu kayma çok daha fazla bir şekilde yaşanır. Bu arada tabanımızı mutlaka üzerine bez koyarak öncesinde bir ütülüyoruz. Üstü örmeye başlamadan önce. Şimdi herhangi bir arttırma işlemi yapmayacağım. Yani hiçbir şekilde artık artırma yok. Bu şekilde istediğim yüksekliğe gelene kadar her ilmeğe bir tane batarak ilerleyeceğim. Burada bakın arttırma yaptınız, yani en sonki köşeye bir işaretleyici takabilirsiniz. Seviye olarak doğru seviyeyi ayarlayabilmek adına. Şuradan hemen bir işaretleyici alalım. Şöyle mesela takalım, engel olmasın. Bakın, bu benim en son artırma yaptığım köşe. Burayı bu şekilde işaretlemiş oldum. Bu çantada asıl olay zaten ördükten sonra başlayacak. Tekrar söylüyorum, 24+1 zincirle başlıyoruz. Sonrasında klasik dikdörtgen taban yapımı videosundan izleyerek açıklamalar bölümüne linkini bırakıyorum. Oradan tabanımızı hazırlıyoruz. Tabanımızı hazırladıktan sonra bu şekilde artık hiç ipi koparmadım. Bakın, bu sefer
Dümdüz yoluma devam ediyorum. Spiral olarak örerek devam edeceğiz. Ta ki başladığımız yere gelene kadar. Bakın şu aşamada parmağımdan destek alıyorum. Bakın baş parmağımdan. Ama sonra çıkarırken parmak yok. Bu şekilde. Hiç başka bir şey yapmıyoruz. Döne döne gidelim. Çantayı örüp geldiğimde size tam santim olarak ne kadar olduğunu, kaç sıra ördüğümü, hepsini, tüm detayları vereceğim. Örümü çok kolay. Simli metalik olmasına rağmen eli acıtmıyor. Onu söyleyeyim. Rahatlıkla örebilirsiniz. Bununla çok şık gece çantaları yapabilirsiniz. Bu ipin çok fazla renk seçeneği var. Özellikle siyah üzerine siyah metalik olanı benim favorim. Çok güzel görünüyor. Ama bakır da çok güzel gerçekten. Evet. Bakın döne döne gidiyorum. Başladığım yere neredeyse gelmek üzereyim. Bu şekilde döneceğim. Hiçbir arttırma yok. Döneceğim ta ki ne zamana kadar? Dediğim gibi çantamı istediğim yüksekliğe getirene kadar. Hemen ben dilerseniz örüp geleyim. Ondan sonra devam edelim. Evet, çantamı istediğim yüksekliğe kadar ördüm. Hemen şöyle santim olarak söylemek istiyorum sizlere. ...18 santim. Tam 18 santim olacak şekilde ördüm. Ve sonrasında çantamı şöyle elimle güzelce düzelttiğimde düzgün nasıl duruyor? Bakın, örgüyü hizalamayın. Örgü ister istemez çok hafif kayar. O yüzden siz neye bakıyorsunuz? Normal tuttum ve hizayı aldım. Bakın, yan ortalarını belirleyip buralara birer iğne taktım işaretlemek için. Geldim şöyle. Bu işaretlediğim noktadan 2 ilmek önce bakın sık iğne yapmayı bırakıyorum ve buraya 2 tane ilmek kaydırma yaparak tam orta noktaya geliyorum. Yani tam işaretleyiciyi koyduğum noktaya geliyorum. Artık bunu çıkartabilirim. Artık çıkarttım bunu. Şimdi burada ipimi uzatıyorum. Aynı noktadan arkadan giriyorum ve ipimi arkaya çekiyorum. Çektim. İpimi bakın doladım bu şekilde. Girdim tekrar öne. Yani aynı yere, ipim arkada ya. İpimi doluyorum. Öne tekrar giriyorum. Aynı yere, aynı noktaya tekrar giriyorum ve üçünü birden topluyorum. Bu benim ilk çakma trabzanım olmuş oluyor. Hemen yanındakine giriyorum. Yine üçünü bir topluyorum. İkinci çakma trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Hemen yanındakine. Yine çakma trabzan. Bu şekilde 2 çakma trabzan, bir zincir, altta da bir boşluk bırakıyoruz. Zincir çektiğimiz yerlerde altta da bir boşluk. Bakın yine 1 2 bir zincir, bir boşluk bıraktım. 1 2 bir zincir, bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğim. Bakın bu şekilde delikler yapmış olduk. Küçük, şöyle göstereyim. Bakın buralarda artık birer deliğimiz var. Bu bizim büzme aparatımızı takabilmemiz için gerekli olan delikler. Biraz evet görünmekte zorluk çekiliyor ışık pırıltılı olduğu için.
Hemen dilerseniz sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi sıra geldi. Bakın bir üst sıraya geçmeye. Sıra sonuna geldiğimde ne oldu? Dikkat ettiyseniz 4 tane yan yana geldi. Yani arada boşluk çıkmadı. Hiç burada arttırmayın. Bu hiç önemli değil. Zaten kenardan büzgü geçmeyecek. Yani şöyle şu kadarlık bir kısımdan büzgü geçmeyeceği için, o yüzden hiç buraya delik koymak için arttırmayın. 4 tane yan yana olsun. Hiç önemli değil. İpimi bakın uzattım. Şimdi bu ilk yaptığım çakma sık iğne, bu da ikincisi. Şu gerçek ikincisinden giriyorum arkadan. Bu ipimi geçiriyorum. Sonrasında ipin uzantısından girip arkadaki bu ilmekten de geçiriyorum. Sıktım ve bakın çıkarttım ilmeğimi. Çektim. Bu benim ilk sık iğnem yerine geçmiş oluyor. İnşallah anlaşılıyordur. Hemen yanındakine ikincisi. Şimdi bir tane girdim boşluğa. Aynı boşluğa bir tane daha yapıyorum. Şimdi neden yapıyorum bunu? Çünkü çakma trabzanlarda ilkinin tepesine batmak çok zor. O yüzden onun yerine 2 tane deliğe batıyorum. Bir tane bakın 2 çakma trabzanın arasına batıyorum. Böylelikle sayı değişmemiş oluyor. 2 tane deliğe, bir tane 2 trabzanın arasına. 1 2 deliğe, bir arasına. İlmek sayım hiç değişmeden devam ediyorum. Boşluğa 1 2, bir tane araya. Boşluğa 1 2, bir tane araya. Şimdi sıra sonuna kadar örüp geleceğim. Aynı yöntemle yukarı çıkacağım. Yani şöyle göstereyim. Şu birinci yaptığım sık iğne yerine geçen değil de gerçek sık iğneden arkadan geleceğim ve yine ipimi aynı şekilde çekeceğim. Bir üst sıraya geçeceğim. Bunu kaç kere yapacağım? 1 2 3 4 sıra olacak. Yani bununla beraber toplamda 4 sıra olacak. 4 sıra örüyorum, geliyorum. Evet, şimdi gördüğünüz gibi 4 sıra sık iğnemi yaptım, bitirdim ve geldim. Bakın sonuncu sık iğnemi burada yaptım. Şimdi artık bu kısımda ağız kısmını dolaşmaya başlayacağım. Burada ağız kısmında ters sık iğne yapacağım. Onun için öncelikle ilmeğimi uzattım. Bakın yine her zamanki gibi buradaki ilk sık iğnemin tepesine giriyorum. İpimi arkaya çektim. Yine uzantısından girip sıkıştırıp bu şekilde görüyorsunuz. İlk tekrardan sıfırdan yukarıya çıkıyorum. Böyle dümdüz, düzgün bir, bakın hiç ek yeri belli olmadan örneklerimizi birleştirebiliyoruz. Şimdi ipimi uzatıyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğneye geliyorum. İlmeğimi çektim. Uzattım, ikisini de çıkarttım. Yine bir tane atlıyorum. İkincisine bakın. Biraz uzatıyorum. Girdim. Uzattım. Çıkarttım. Yine biraz uzatıyorum. Hep birer tane atladığım için bunu uzatmam lazım. Yoksa aksi halde kasma yapar. Bir boşluk bırakıyorum, ikincisine girdim, ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde geri geri gidiyorum. Bir tane atlıyorum, ikincisine. İpim ışıltılı olduğu için belki görmekte zorlanıyorsunuzdur ama söylediklerimi takip ederseniz çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Bir boşluk bırakıyorum, bakın ikincisine. Bu şekilde hem çantamızın ağzını böyle toparlamış, daha kalın bir hale getirmiş oluyoruz. Hem de aynı zamanda şu
dalgalı yapısı çok daha güzel bir görüntü oluşmasını sağlıyor ağız kısmında. Dilerseniz bu şekilde dolaşıp geleyim ve artık çantamızı bitirelim. Diğer detaylarına yani büzgü ve sap detaylarıyla devam edeceğiz çantamızın. Evet, geldim şimdi sıranın başına. Artık burada ipimizi kesiyoruz. Çıkarttım. İğnemi geçiriyorum. Ve bakın bu tarafa doğru, örgümüz bu tarafa doğru gidiyor olduğu için buradan çıkıyorum. Görüyorsunuz. Şimdi bunu tekrardan arkaya alıyorum. Ve içinde bunu sabitlemem gerekiyor ki. Çünkü kağıt ip olsaydı hiç buna gerek yoktu ama biliyorsunuz bu ip makrame tarzı olduğu için daha çabuk çözülüyor. Bakın bu şekilde buraya düğümledim, sıkıştırdım. Bundan sonra tekrardan ön tarafa çıkıyorum. Önden sık iğnelerin içinden gizlemek daha kolay çünkü. Ve bu şekilde sık iğnelerimin arasından ilerleyerek ipimi gizliyorum. Ve kestim. Evet. Görüyorsunuz çantamızı düzgün bir şekilde bitirdik, tamamladık. Çok güzel oldu. Şimdi bunun pilesini yapacağız. Pilesini vereceğiz. İpleri şu şekilde duracak. İpleri nerelerden geçireceğimizi söyleyeceğim. Dilerseniz tekrar söylüyorum. 20 santim bursa uygundur. Dilerseniz bu çantayı doğrudan 20 santimlik bir bursa takabilirsiniz. Yani şu delik kısmına kadar ki ördüğünüz 18 santimlik haliyle bir burslu çantaya dönüştürebilirsiniz. O konuda içiniz rahat olsun. Şimdi gelelim sapına. Pardon, büzgüsüne. Şimdi öncelikle büzgüsünü yapacağız. Büzgüyü yaparken şöyle ikili bir ipe ihtiyacım var. O yüzden bir miktar ipi şimdi içinden çekemiyorum. İçi çok sıkı sarılmış. İçinden çekebilseydim eğer o şekilde bir içinden bir dışından şeklinde yapacaktım. Ve şöyle başlıyorum. Şimdi burada ipin bir tanesini parmağıma doluyorum. Diğerini bakın bu şekilde tığımın üstüne geçirip diğerini içinden çekiyorum. Bunu alttan verdim. Bununla çektim. Alttan verdim. Çektim. Normal sık iğne gibi yapıyoruz. Ama gördüğünüz gibi bir tanesini ipin bir tanesini bu şekilde tığımın üstüne geçiriyorum. Diğeriyle ilmeğimi çekiyorum. Ne kadar yapacağım bunu? Şimdi çantanızın ağız genişliğini ölçüyorsunuz. Buna fazladan bir 10 santim daha ekliyorsunuz. Böylelikle tam istediğimiz ölçüyü elde etmiş oluyoruz. Yani ne demek istiyorum? Bakın şu şekilde koyduğumuzda ölçelim. Çantamızın ağız genişliği yaklaşık 29 santim. 2 ile çarptım 58. 10 ekledim. O zaman ne yapıyoruz? 68 santim olana kadar bu şekilde
örmeye devam edeceğim. Dilerseniz ben şimdi 68 santim olana kadar örüp geleyim. Ondan sonra devam edelim birlikte. Evet, bakın bitti artık. Kestim şimdi ikisini. Şöyle birleştiriyorum. Şu şekilde siyah astarını hazırladım. İçinde bir tane küçük yan cebi var. Görüyorsunuz. Dak ketenden yine astarımızı hazırladık. Şimdi bunu içine takacağım. Tam büzgülerin altından olacak şekilde astarımı dikeceğim. Astarı diktikten sonra artık büzgüsünü takıp işte diğer aşamalarına geçeceğiz. Şimdi büzgüyü yapmışken hemen büzgüyü sıkıştırma aparatımızı da yapalım. Bir, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Bu sık iğne için bir tane de yükseklik için çektim. 6. Döndüm. Şu 5.'nin arkasının ortadaki lobdan girdim. 1, 2, 3, 4. Evet. Bu da 5. Evet, bu şekilde 5'li bir sık iğne. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Başlıyorum. Yine 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine bir zincir çekip dönüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine bir zincir çekip dönüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın bu şekilde ileri geri, ileri geri gidiyorum. Evet, bakın 12 sıra ördüm ve 12 sıra ördükten sonra biraz dikmek için pay bırakıyorum ve ipimi kesiyorum. Bu da hazır. Buradaki ipi, şu ilk başlangıçtaki ipimi şöyle sık iğnelerimin arasından ilerleyerek evet, çıkardım. Artık şu kalanını kesebilirim. Evet, bu şekilde büzgü aparatımızı da hazırladık. Şimdi sırada ne var? Sırada dediğim gibi sapımız var. Hemen dilerseniz sap konusuna gelelim. Şimdi geldik sapımıza. Sapımızın başına şöyle yine dikmek için birazcık pay bırakıyoruz. Daha sonrasında şimdi 1, 2, bakın tutuyorum, 2 tane zincir çekiyorum. Çektiğimde bir tane kalıyor. Düğümsüz zincir atmış oluyoruz bu şekilde. İkincisi, bakın ikinci zincirimi çektim. Şimdi geliyorum. Birinciye girdim. Bir sık iğne yaptım. Şimdi burada ne yapıyorum? Şu altında, bakın şu iki tane zincirimiz vardı ya. Birbirine
Bir de diğerine. İkisine birden giriyorum. Bakın çektim içinden ilmeğimi. Çıkarttım. Şimdi klasik sapımızı yapıyoruz. Bakın şurada daha önceki battığımdan kalma 2 tane lob var şöyle yanda. Giriyorum içine, uzattı, çektim. Bakın hep bana dönük kalıyor bu loblar. Geldim, ikisinin içinden girdim, çıkarttım. Döndüm. Şimdi çok sanki belli olmuyor gibi. Dilerseniz bunu hemen başka bir iple göstereyim size. Şöyle açık renkle göstereyim çünkü belli olmadı. Ne yapıyorum? Bakın zincir çekerek başlıyorum. Bir zincir, iki zincir. Birinci zincire giriyorum ve giremedim, bir saniye. İlk yaptığım zincire girip buradan bir ilmek çıkartıp normal bir sık iğne yapıyorum, bakın bu şekilde. Sonra bu iki zincirin batmadığım o alttaki kalan şu, görüyorsunuz, 1 2, ona batmamıza da gerek yok, direkt buna batsak da olur. Bakın tekrar gösteriyorum. Sık iğnemi yaptım. Şurada altta batmadığım buradan ilmek çıkartıyorum. Bakın tığımın üstünde 2 tane var. Çıkarttım. Döndüm. Şimdi burada gördüğünüz üzere 2 tane hep bana dönük kısımda bu şekilde 2 tane lob görüyorsunuz. İçinden çıkartıyorum. Bakın yine bana dönük 1 2 tane. Bu 2 tanenin içinden giriyorum. Uzattım. Yine bana dönük bakın 2 tane. Bu ikisinden giriyorum. Yine bakın bana dönük 2 tane. Bu şekilde döne döne ilerleyeceğim. Yalnız şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Kullanmış olduğum o simli ipin hafif bir esnekliği var. Burada boyunuzu hesaplarken son esnemiş halini hesaplamanız gerekiyor. Bakın bu şekilde döne döne. Çok kolay ama çok da güzel görünen bir örnek bu. Kendinize dönük kısım. Evet. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Ne zamana kadar devam edeceğim şimdi? Bir 120 santim olana kadar öreceğim. Ondan sonra bakın dediğim gibi bu sap çok esnemez ama bakın hafif bir esnekliği var. Esneterek ölçmenizi tavsiye ediyorum. Esnetip 120 santim olana kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi başlayalım dilerseniz. Şimdi öncelikle ben yapmış olduğum bakın bağı şöyle bir denemek için geçirdim. Şimdi geçirirken çok kafanız karışıyor. O yüzden daha net bir şekilde verebilmek için öncesine geçiriyorum. Size şimdi sayıları söyleyeceğim. İlk olarak ne yapıyoruz? Çantamızın iki kenar ortasını bakın buluyoruz. Sonra bu iki kenar ortasını karşılıklı tam hizaya getirerek çantamızın ön ve arka ortalarını buluyoruz. Bu şekilde oraları da işaretliyoruz ve sonrasında başlıyoruz ipimizi takmaya. Şimdi ne yapıyorum? Bakın tam ortamın hizasının altındaki 2 tane deliği boş bıraktım. Sonrasında şimdi 3. delikten giriyorum. Bakın buradan yine 2 delik boş bırakaraktan yanındakinden öne çıkıyorum. Sonrasında bir delik boş bırakıyorum. Yanındakinden giriyorum. Şunu bir çıkartayım, denemek için takmıştım bunu. Gözünüz karışmasın. Evet, sonrasında
Bakın burada 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane delik boş bırakıyorum ve arkaya çıkıyorum. Yani şöyle zaten yaptığınızda bakın bunun hizası ile bunun hizası aynı. Yine öndekinin simetriği. Bir boşluk bırakıp giriyorum. 2 boşluktan yine bırakıp çıkıyorum. Tekrar 2 boşluk bırakıp giriyorum. 2 boşluk bırakıp çıkıyorum. Yine bir boşluk bırakıp giriyorum. Ve sonrasında yine aynı hizadan önden çıkacağım. Burada bu sefer bakın şöyle gösteriyorum. 1, 2, 3. Şurası hatırlarsanız yan yana 4 tane denk gelmişti. Onu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve yine çıktım önden. Bakın bir boşluk bırakıp tekrar girdim. 2 boşluk bırakıp tekrar çıktım. Bu şekilde. Şimdi şöyle koyduğumda tam sayıları böyle benle beraber durdurun, takın, durdurun, takın. O şekilde ipinizi geçirin. Zaten bu şekilde taktığınızda bakın tam bir pile oluşmuş oluyor. Şöyle göstereyim. Hop. Bakın katladınız. Tam istediğimiz görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Şimdi sıkıştırma aparatımızı dikeceğiz. Bakın dilerseniz doğrudan bu şekilde bağlayarak da kullanabilirsiniz. Yani hiç sıkıştırma aparatı olmadan. Ama sıkıştırma aparatı bize ne sağlıyor? Her seferinde bağlamak yerine bunu çektiğinizde böylece ipi bağlamasanız da çantanızın ağzı kapanmış oluyor. Şimdi bunu bu şekilde hem burayla hem arkasıyla birleştireceğiz. Onun için önce ipimizi iğnemize takalım. Evet. Bunları alıyorum. Birini bir kenara, birini bir kenara koyuyorum. Bakın buradaki ilk sık iğne tepesinden giriyorum. Şimdi arkada da ne yapıyorum? 6 bir tarafta vardı, 6 bir tarafta vardı. Sayıyorum çünkü 12 tane yapmıştık. 12 sıra yapmıştık. 1, 2, 3, 4 ve 5, 6 tam orta noktadan giriyorum. Şimdi aynı yerden tekrardan giriyorum ve ağız kısmını burada bir şöyle güzelce sıkıştırıyorum. Şimdi döndürüyorum arkasına. Bir sık iğne boşluğu alttan çıkıyorum. Tekrardan bakın bir tanesinin yine burada ikinci sık iğneden çıkıyorum. Ve buradaki ikinci sık iğneden girip yine aynı ipin girdiği noktadan tekrar iniyorum. Dediğim gibi simli olduğu için belli olmuyor. O yüzden söylediklerimi dikkat edin. Konuşmalarımla ilerlerseniz daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen bir altındaki bakın yine aynı hizadan devam ediyorum. Bir altındakinden girdim. Yine buradaki bakın sol taraftaki sık iğneden çıkıyorum. Sağ taraftaki sık iğneden girip aynı yerden tekrar arkaya geliyorum. Arada bir kontrol edin. Bazen tel taktırabiliyoruz. Bakın bunlar rahat bir şekilde şöyle hareket etsin. Yanlışlıkla telinden tutturursak çünkü hareket etmiyorlar. Evet. Sıradaki girdim. Sık iğneden soldakinden girdim. Bakın şimdi sağdakinden girdim ve aynı yerden çıktım. Evet. Şimdi ortadan şöyle gelip aynı yerden tekrardan bir giriyorum. Ve böylelikle burayı da sıkıştırıyorum. Şimdi ipimi bakın görüyorsunuz
düzgün bir şekilde sıkıştırma aparatımızı yapmış olduk. Şimdi arkasına geliyorum. Arkasında ipimi şöyle bir sıkıştırıyorum. Sonrasında şöyle sık iğnelerimin arasından ilerleyerek bakın şöyle karşıdan bunu penseyle çekeceğim. Evet, ipimi bu şekilde gizlemiş oluyorum. Evet, görüyorsunuz. Bu şekilde sıkıştırıp şimdi şöyle bağladığınızda bağlama ile konusunda da çok fazla soru geliyor. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Aynı ayakkabı bağlar gibi normal bir kurdele oluşturuyorum burada. Bu şekilde uçlarını da serbest bıraktım. Şimdi burada bir ip bırakmıştık hatırlarsanız. Bu ipi iğnenize geçiriyorsunuz. Ve bir miktar içeriye yürüteceğiz bu ipi. Bakın şöyle. Geçiyorum. Ve kestim. Aynısını diğeri için de yapalım. Onu da yürütelim, onu da keselim. Evet, bakın bu kısmı artık hallettik. Şimdi ne kaldı? Ben astarını daha sonradan dikeceğim. Astarı için sizi bekletmeyeceğim. Ama normalde bunları yapmadan önce astarınızı dikerseniz daha rahat olur. Şimdi ne yapmıştık? Sapımızı örmüştük. Bakın şöyle 120 santimlik bir sap çalıştım. Şimdi bu sapımızı ne yapacağız? Hemen onu göstermek istiyorum. Burada şu şekilde bakın şöyle dörtlü olan kısımdayız. Karşılıklı deliklerden giriyorum. Geliyorum bu karşıya. Burada da en kenardaki karşılıklı deliklerden çıkıyorum. Şimdi bu sap bu şekilde olduğunda bize ne sağlıyor? Hemen onu da söylemek istiyorum. Bu hem istediğinizde şu şekilde kısa bir el sapına dönüşüyor. İstediğinizde uzattığınızda omzunuza ya da işte çapraz takabileceğiniz bir sapa dönüşüyor. Bu kısım önemli. Böylelikle siz aslında çok daha kullanışlı bir çanta elde etmiş oluyorsunuz diyebilirim. Şimdi bu iki tane ipin ucunu düğümlüyorum. Bağladım. Şimdi biraz önce gösterdiğim yöntemle içinden iki ipi birini bir tarafa birini bir tarafa olacak şekilde gizleyeceğim. Şimdi bir taraftan giriyorum. Sonrasında bir bu taraftan giriyorum. Bakın yanlardan giriyorum bu şekilde. Şimdi aynı yerden tekrardan buradan tekrardan şimdi buradan tekrardan girip karşı tarafa geçiyorum. Sonrasında yine aynı şekilde bir bu taraftan
giriyorum. Bakın öyle bir birleştirdim ki hemen nereden birleştireceğimi bile kaybettim. Hemen güzel bir görüntü elde etmiş oldum bu sayede. Yani aslında oradaki yukarıdaki görüntüyü burada da benzerini yakalamaya çalışıyorum. Tek yaptığım şey bu. Benzer bir görüntü yakalamak. Bakın şimdi size göstereceğim. Bakın görüyorsunuz. Artık hiç belli değil. Dümdüz, nerede ek yeri bulamayacağınız şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi tekrardan şu iki ipi birbiriyle güzelce bağlıyorum. Ve birini gidiyorum bir tarafa. Tam ortasından şimdi bunu kesiyoruz. Aynı şekilde geliyorum. Şimdi diğer tarafı gizleyeceğiz. Yine bakın ortadan gidiyorum. Evet. Görüyorsunuz. Son derece güzel birleştirdik. Hiç belli bile değil. Ve çantamız hazır. Yani o kadar tatlı, o kadar şirin oldu ki. Yani görüntüsü, kalıbı çok güzel oldu bir kere. Büyüklüğü, kalıbı tam böyle isterseniz çaprazda, isterseniz elinizde çok şık taşıyabileceğiniz bir çanta oldu. Dilerseniz mesela bunu, eğer ki şöyle bir düşünceniz varsa, ben bunu hep kısa kullanırım ya, uzun saf sevmiyorum mu diyorsunuz. O zaman bakın şu haldeyken, şu şekildeyken sadece şu noktalarını şöyle birleştirip dikerek birleştirebilirsiniz. O zaman bu ayrılmaz. Şöyle bütün olur. Bütün bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama derseniz ki yok, ayarlanabilir olsun, dilediğimde omzuma asabileyim. O zaman hemen bakın şöyle çekip uzun sapınızı kullanabilirsiniz. Son derece güzel, şahane bir çanta çıktı diyebilirim. Bunun siyahı, goldluları, yani bir sürü rengi var. Hepsi çok yakışacaktır. Dediğim gibi tercih, renk size kalmış. Lütfen renklerden çok etkileniyorsunuz biliyorum. Renklere bakmayın. Modellere bakın. Siz onu zaten istediğiniz başka bir ip tonuyla yapabilirsiniz diyorum. Eğer buraya kadar benimle bu videoyu izlediyseniz, bu çantayı ördüyseniz hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.